Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Biraz daha toparladım diğer videolara göre. Şimdi ne konuşacağız? Bugün Kızılcık Şerbeti 46. bölümü konuşuyoruz. Abi bölümü beğendin mi? Bölümü beğendim ve kendi temposunda devam eden bir dizi var. 3-4 bölüm önce çok büyük bir olay yaşanmıştı. Abdullah Bey'in her şeyi açıklamasıyla birlikte ve dizi o eski temposuna geri kavuştu ve şu an 3-4 haftadır da onun üzerinde AB ve ABC1'de rating alıyor. İzleyiciler de çok beğeniyor. Hatta şöyle etkinlikler bile gördüm. Birkaç tane mekan Cuma günleri Kızılcık Şerbeti eventi yapıyorlar. İnsanlar bilet alıp gidiyorlar. Birlikte diziyi izliyorlar. Böyle şeyler de çıkmaya başladı Kızılcık Şerbeti fanlarında. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Dışarıda gerçekten insanların bu diziyi konuştuğunu görüyorum. Hani geçen sezon bu kadar duymuyordum ama bu sezon sanki yeni başlamış bir dizi edasıyla insanların diline pelesenk oldu. Çok viral oldu yani dizi. Ya bir fenomene dönüştü diyebiliriz değil mi? Evet, daha hani final yapmadan aslında kültleşen bir diziye döndü izleyicilerin nezdinde. Bir de ya genci yaşlısı veya sekülere layığı herkes konuşuyor yani. Hangi semte gitsem ya bir kafede oturuyorum, çay içeceğim yani abi Kızılcık Şerbeti'ndeki bir karakteri duyuyorum yani ya da şakalar, editler işte Instagram'da çok popüler olan kesitler falan hani bir yerden geliyor kulağıma. Gerçekten büyük bir başarı. 15 günlük bir aradan sonra özellikle hepimiz gibi izleyiciler de 15 gündür dizi izleyemeyince sanki hani ya en son bölümde ne olmuştu gibi bir düşünceye sahipti tabii. Senarist öyle güzel bir hamle kullandı ki bölüm başında. Gerçekten takdire şayan. 15 gündür bölüm yok ama ben Mustafa ağzından size önceki bölümlerde neler olduğu hemen anlatayım dedi. Ben de hemen geçmiş bölüm hatırlatması yapayım Mustafa gibi. Annem dedi yani Pembe için yılbaşı partisine gitti dedi. Benimle dedi yani Mustafa ile Abdullah Bey arasında bir gerilim var dedi. Onu hatırlattı bize. Nursema dedi kanalda çalışmaya başladı dedi. Doğa ile de Fatih evlendi dedi ve aslında bize önceki bölümlerde neler olduğu Mustafa anlatmış oldu. Benim çok hoşuma gitti bu senaristin hamlesi. Dilersen Doğa Fatih'in evlenmesiyle başlayalım. Doğan'ın inanılmaz bir değişimi var. İnanılmaz yani, bir de bayağı gün falan yaptı orada. Daha sonrasında Fatih'le evlenmelerini kutladı, bütün aileyi çağırıp. Yani kötü bir karaktere dönüşmeye başladı kendi içerisinde. Herkesten öç almaya, rövanş almaya çalışan. Pembe ile çatışmalarını ben çok beğenmeye başladım. Tam böyle gelin kaynana arasındaki çatışmayı modernize etmiş şekilde veriyorlar. Hoşuma da gidiyor. Pembe ile Doğan'ın savaşı var aslında gördüğümüz. Ama bu savaşın ana unsuru yavaş yavaş Arslanlar kadınlarıyla Pembe savaşı gibi olacak sanki. Çünkü bölüm içerisinde de Doğan'ın da devreye girmesi, Umut'un aileyle konuşması, Doğan'ın Kıvılcım ve Sönmez Hanım'la konuşması falan derken sanki yavaş yavaş orası toparlanıyor gibi. Tabii aslında ilk başladığı dinamiğe dönmeye çalışıyor dizi. Nilay ile Pembe Hanım yan yanalar. Arada kalan bir Nursema var. Diğer bütün kadınlar da bunlarla karşılıklı atışma halinde olacaklar gibi duruyor. Yani zaten kopmaması güzel. Hikayenin ilk başlangıcındaki olaylardan kopmaması güzel. Tabii büyük bir yolculuğa da tanıklık ettiler. Herkes birbiriyle birlikte. Rüzgar kanadı da burada bence medya kanadının taşımasıyla birlikte Pembe Hanım için ekstra bir avantaj. İlginç bir ikili oldu onlar da. Enerjileri çok tuttu. İkisi de şeytani planlar yapmayı seviyorlar yani. O güzel oldu bence, o ekip dağılımı. Bu çatışmayı da ilerletecek gibi duruyor. Onun dışında birkaç bölümdür gözümüze çarpan Umut'un güzellik merkezi açma olayı gerçekleşti. Umut güzellik merkezini açtı ve ilk günden vurgunu yaptı, parayı vurdu. Tamamen hayal ürünü bir sahne izliyoruz. Umut da kolay yoldan zengin oldu. Hatta araba bile tekrardan aldılar. Ya oradaki durum şu. Dizi günceli çok takip eden bir dizi. Son olayları zaten çok takip eden bir dizi. Özellikle yaklaşık 2 aydır gündemimizi, Türkiye gündemini meşgul eden bir olayı direkt dizinin hikayesi olarak karşımıza çıkarmaları, gündemi de yakaladıkları açısından güzel bir detaydı aslında ve sonraki gidiş Nursema ile beraber belki ayrılığa gidecek o olay bu olay olabilir mi? Kara para aklama açısından. Tabii belki de Umut da bu durumdan etkilenip içeri girme olayları olabilir her ikisinin de. Bu noktada da boşanma mevzusu da çıkabilir. Yine aileler arası çatışmalar olabilir. O da iki hattı birbirinden ayırır. İlerleyen bölüm fragmanında şey çok güzeldi bence. Fatih'in hani ya sen daha evinde doğalgazını açtıramıyordun, sen ne ara bu kadar zengin oldun tarzı sorması. Bir de bu bölüm şeyi beğendim ben. Fon muhabbeti. O da son zamanlarda gündemde olan bir muhabbetti. Futbolcuların yüksek gelirli fonlara para yatırarak ondan sonrasında aslında bir saadet zincirine dahil olup varlıklarının bir kısmını kaybetmesi olayı çok gündemdeydi. Bu kadar gündemi nasıl takip edebiliyorsun senaryo yazarken, 2 tane dizi yazarken üstelik? Helal olsun. Onun dışında aslında her zaman sevilen o
Ömer Kıvılcım çiftinin biraz daha ötelenmesini sağlayacak. Senaristler açısından da hani oraya daha geleceğiz demek açısından diziye yeni bir karakter dahil oldu. Özge Özaçar diziye dahil oldu. Çok garip bir hikaye var. Ömer alemlere çıktıktan sonra bir kadınla tanışıyor. İsmi Seçil. Ve o kadınla bir gecelik bir ilişki yaşıyor. Daha sonrasında o kadının aslında otel zincirlerinde danışman olarak çalışabileceği Görkem Hanım olduğunu fark ediyor. Buradaki asıl denklem Görkem Hanım kapalı bir kadın, Seçil Hanım açık bir kadın ve bu iki kişi aynı kişi. Nasıl bir hikaye var orada? Şimdi Ömer'in de aslında abisini görmesiyle birlikte onun da 2 kişiliği vardı beynindeki balonla birlikte. Şimdi bu noktada güzel bir hikaye açılımı oldu Ömer için de ama yine işin başında Umut var ya. Sen adamı mekana götürüyorsun. Zaten acısı var. Hayatında ağzına alkol almamış adama şatları içirtiyorsun. Sonra sarhoş oluyor falan. Daha sonrasında sen yine arıyorsun. Abi ya ortam varmış işte takılsak mı falan diyorsun. Sonra kendin gidemiyorsun eşin izin vermediği için. Adamı yolluyorsun. Adam zaten bilmiyor ortamları. Tık gafil avlanıyor zaten. Daha sonrasında da tek gecelik bir birliktelik yaşıyor. Büyük ihtimal hayatında da çok yaşamamıştır o tarzdaki bir insan. Yani tercih etmemiştir böyle bir şeyi. Birlikte olduğu kadın aslında kendisi gibi muhafazakar bir karaktermiş ve başka bir isimle karşısına çıkıyor. Buradan da psikolojik bir olay yapacaklar ve değişik bir ilişki yapacaklar. Büyük ihtimal onların da yavaş yavaş birbirlerinden hoşlanmalarını izleyeceğiz ve Ömer'le o kadın artık isminin net olduğunu bilmiyoruz. Kim olduğunu tam bilmiyoruz. Bir yandan da Ertuğrul Bey'le Kıvılcım olacak yani. Tabii onun dışında bölümün ana hikayesini ortaya çıkaran Pembe'nin Alev'i içeri atma planı. Alev'in yerine gidilerek kurulan bir plan vardı. Saksının yere düşürülmesiyle birlikte işte ses kayıt cihazının ortaya konulması, pastırma muhabbetinin getirilmesi falan. İlginç bir plan işleyişi vardı. Bu dinleyişle birlikte aldatma olayı polis tarafından dinlendi. Ortaya çıktı ve Alev içeri alındı yani bu noktada. Tabii ki de çıkacaktır gözaltından ama İşte bu dava süreci falan belki başlayabilir bilmem ne. Alev'in gözünü çok korkuttu Pembe Hanım. İlerleyen bölümde de bir yurt dışına gitme planında olacak gibi Alev'in yani ya da biraz mesafe koymak isteyecek korktuğu için Apo ile arasına. Abdullah Bey'in de işi başından aşkın. Onu bir devirmek de istiyorlar şirket içerisinde. Ayrıca bir de ailesiyle de zaten problemleri var. Projelerde anlaşamıyorlar hem zaten kararları kendi vermek istiyor. Bir de aşk hayatı da zaten çalkantılı yani. Şu an sevmiş olduğu kadını içeri attılar. Onun için işler hiç iyi gitmiyor. Buna kalp dayanmaz. Kalp dayanmaz derken de 47. bölümün fragmanından da bahsetmeden olmaz. Dediğin gibi Abdullah Bey bir darbe planı var. Ömer, Mustafa, Fatih ile birlikte bu darbe planı gerçekleşecek gibi duruyor. Yönetim kurulu toplanacak şirkette. Onun dışında yine bahsettiğim gibi Alev Abdullah arası bir bozuluyor. Pembe Hanım şöyle bir şey diyor. Gitmemiştir yurt dışına ya. Kaçmıştır diyor. Pembe Hanım da burada bir galibiyet sevinciyle suratında o tebessüm var. Tabi burada ev içerisinde Doğan'ın da gücünü kaybetmesi devreye girecek. Çünkü beraber yola çıkacağını hedeflediği Alev'i arkasında bırakacak gibi bir durum var. Burada savaş Pembe Doğa arasına dönecek gibi duruyor. Yani şunu da fark ettim. Bu dizide ensemble bir kadro var ama son dönemde özellikle Alev Abdullah Bey olaylarından sonra Pembe karakteri uçtu gitti. Yani her olayda neredeyse var. Evet, gerçekten aslında ana karakter gibi bürünmeye başlamıştı. Bu sezonda sanırım aslında Doğa ile Pembe Hanım arasında ikisinin baş karakter olduğu bir hikaye izleyeceğiz. Şu ana kadar birkaç bölümdür ona atıfta bulunuyordu ama Pembe daha böyle bir başrol gibiydi. Şimdi onun yanına Doğa'yı da eklediler bence. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Alev Abdullah olayı patladı ve şu an hala etkileri sürüyor. Önümüzdeki günlerde nasıl bir olay patlayabilir ve yine ortalık karışabilir? Şimdi bu Umut Nursema olayı olabilir. Ertuğrul Nursema olayının ortaya çıkıp Kıvılcım'ın bunu patlatması ve Ertuğrul arası bozulabilir, olabilir. Bir tarafta bekleyen Mihri Metehan olayı var. Metehan da bu bölüm çok acayip bir cümle kullandı. Ben kapalı bir kızla birlikte olmayı tercih etmem falan demişti. Mihri'nin de bir değişim yaşamaya çalıştığını gördük. Babası tabii ki de ona karşı çıktı falan. Yani oradan da bir olay da çıkabilir çocuklar arasında. Önümüzdeki bölümlerde acaba ne olacak? Nasıl bir bomba patlayacak? Bu gerçekten merak konusu ama bu senaristler öyle bir bomba patlatır ki biz de burada seninle üstüne yarım saat konuşuruz gibi bir düşüncem var. Evet ya, ben de şunu anlamıyorum. Bak şu an benim aklıma gelmedi. Düşünüyorum hani ne yazardım ki büyük bir olay olsun. Birkaç bölüm idare edecek şekilde. Benim aklıma gelmedi. Onların aklına ne geldi çok merak ediyorum. Yani muhtemelen Umut Nursema olayının aileye etkisi ve oranın boşanma süreçleri, Pembe'nin o planı hani dedi ya
Ben Nursema ile Umut'u ayıracağım. Fatih'le Doğa'yı ayırıp eski günlerimize döneceğim. Sanki o hamleyle ortaya çıkacak gibi ki Nursema da çok düştü. İlk sezonda gördüğümüz Nursema'nın devreye çıkması lazım. Aileye karşı bir Nursema görmemiz lazım tekrardan. Belki de o şekilde bir şey göreceğiz gibi. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videolarımızı büyük bir ilgiyle takip ediyorsunuz. Tekrardan videomuzu beğenmeyi ve mümkünse de kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti incelemelerimize her zamanki gibi devam etmeyi sürdüreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.